Sistemin kontrollü isyancılarını konuşmamak olmazdı. Daha önce vahşi, barbar ilan edilen, kültürlerinden tarihlerine her şeyleri ellerinden alınan paganlar ve Kızılderililer örnekleriyle gerçek sistem mağdurlarından bahsettim ve buraya bağlıyorum. Bu üçlemenin ilkinde bu video bazılarınızı rahatsız edecek demiştim. Şimdi bu video oyununu bozduğum otoriteleri delirtecek. Günümüze kadar çok fazla tarihsel yanlış yapıldı. Çoğu pagan katliamı gibi düzelmesi mümkün olmayan, bir kısmı da Kızılderili soykırımı gibi düzelmesi sistemin işine gelmeyen yanlışlardı. Bugün ise sadece sistemin basit birkaç kanun değişikliği ve biraz propaganda ile düzeltebileceği mağduriyetleri düzeltmeyi propagandasını yaparak bunlardan faydalandığını görüyoruz. Çoğunluk destekliyor. Siyasetçiler propagandasını yapıyor. Şirketler görünen bir destek sağlıyor. Ama nedense pek bir şey değişmiyor. Sence gerçekten eşcinsellere evlilik hakkı vermek ya da ırkçılıkla mücadele edip kadınlara koruma sağlamak bu devasa sistemler için bu kadar zor mu? Amaçları kontrollü bir özgürlük ve insan hakları illüzyonu yaratarak insanları kontrol altında tutabilmek. Sistemler eskiden farklı olanı yok ederek hayatta kalırlardı. Şimdi ise farklı olanı sömürme eğiliminde. Toplu linç eylemleri, duygulardan beslenen PR çalışmaları, insanları zombileştirmek ve bağımlılık yaratmak için var olan şirketlerin gökkuşağı logolarıyla süslenmesi bunların sadece görünen yüzü. Çünkü geçen videoda da söylediğim gibi eğer bir konuda duygular ön plandaysa mantık yoktur. Çoğu ideoloji böyle çalışır. Burada yaptıkları şey ise mağduriyeti bir ideoloji haline getirmek. Eşcinsellik doğanın bir gerçeği. Belli başlı hormonal sebeplerden kaynaklanan, kişinin karşı cinse daha yatkın hissetmesi ya da hemcinslerinden hoşlanması durumu. Bu noktaya kadar ortada sorun çıkaracak ya da propaganda yapmaya çalışacak bir durum yok. Ama sorun tarih boyunca bu insanların azınlık olduğu için karalanmasıyla, pek çok dini inanç tarafından lanetlenmesiyle, toplum tarafından baskı görmesiyle başlıyor. Paganizmi anlatmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çünkü bu baskı tek tanrılı dinlerin yükselişiyle başladı. Kanıt mı? Mitolojideki eşcinsel tanrı arketiplerine bakabilirsin. Şimdi geri dönmek zor. Modern dünya yakılan İskenderiye kütüphanesinden kurtarılmış birkaç kitapla başlamış olsa da bu birkaç kitabın tersine çevireceği bir durum değil. Tekrardan normalleşmesi belki 100 yıldan fazla sürecek. Bu bağlamda baskıların aşılması tabii ki sancılı bir süreç. Fakat günümüzde hem mağdurlar üzerinden para kazananların hem mağdurlar üzerinden oy toplayanların geçtiği bir çizgi var. O çizgi sebebiyle özünde eşcinsel olmayan bireyler de eşcinsel bireyleri özenmeye başladı. Tıpkı kadın haklarını savunurken bütün erkekleri düşman ilan etmek gibi bir boyuta evriliyor ve bu daha çok nefret yaratıyor. Bu bireylerin suçu değil. Pazarlanan kimlikler trende uymak için taklit edilir. Evet, bu bir sorun ama bu PR çalışması ve propaganda yüzünden bazı eşcinseller kendilerini gizlemek zorunda kalıyor. Ve bu daha büyük bir sorun. Çünkü bu propaganda ve PR çalışmaları onlara yarardan çok zarar veriyor. Burada amaç hak savunmak olsa bugün bu videoyu yapıyor olmazdım. Zaten bu video yeterince yayılırsa bu meseleye harika bir örnek olacak. Fakat açıklayayım. Bugün sosyal medyada insanları yeterince duyarlı olmamakla suçlayan birileri var. Ve bu birileri kendi kurallarını platformlara da dayatmış durumda. Kızılderili videomun ihtar uyarısı alması gibi aslında. Tarihi gerçeklerden bahsederken bile duyarlılık adı altında mevcut düzene hizmet eden ve tamamen duygu odaklı olup mantık içermeyen bir linç kültürü var. Ben bu videoyu Kızılderili videosu yayınlanmadan önce çekiyorum. Eğer o video kanalda yoksa Odyssey'de bulabilirsin. Konuya dönelim. Bu linç kültürü öyle bir şey ki kimi zaman X üzerinden adaleti sağlıyor, kimi zaman birilerinin başını suçsuz yere belaya sokabiliyor. Bunun en belirgin örnekleri Diamond Tema ya da yanlış okuyorsam affola Count Dankula olabilir. Benzer sebeplerden linç yiyip başları hukuki anlamda belaya girdi. Ve bu davalarda hiçbir somut veya haklı gerekçe yoktu. Sadece birilerini kızdırmışlardı. Daha güncel örnekler vermeyeceğim. Çünkü ben de aynı kaderi paylaşmaya henüz hazır değilim. Özetle anlatmak istediğim şey o duyarlı insan maskesinin altında bir insan değil, korunan bir sistem var. Bu ister woke, ister devlet tarafından yapılsın fark etmez. Duyarlı olmak ya da olmamaktan ziyade ortada bir gerçek var. Bugün şirketler rengarenk logolardan, dizi film oyuncuları siyah ve eşcinsel insanlardan oluşuyor. Bu sorunu çözmek değil, sorunu ısrarla çözmemek adına yapılan bir göz boyamadır. 9. bölüm ile başlayan mini serimiz modernist yozlaşmayı bu cümlelerle noktalamak istiyorum. Akımlara reklam edilen mağduriyetlere aldanma. Gerçekten bir şey yapmayıp göz boyayan sistemlere ses çıkarmadığın sürece sistemin kontrollü isyancısı olmaya devam edersin. Ben Mert Tamtürk. Yozlaşmanın her türlüsüne karşı burada olacağım.